Bakın aralarda hareket eden şeyleri rahatlıkla gördü. Önemli olan burada atışı yapacak, yani bu roketi hazırlayan personelle drone'u izleyen, kullanan, görüntüyü alan ve bunlara emir veren, yani ateş edilmesine emir veren arasındaki o üçgenin düzgün bir şekilde sağlanması. Sağ tarafta bakın top atışlarını görmeye başladık. Bunlar kendi atışları değil. Bunlar Rusların atışları ve yüksek ihtimalle bu top atışlarından korunabilmek için korunaklı olan bu binaya doğru, sağlam kalan bu binaya doğru hareket ettiler. Giremedik. Girelim mi? Lütfü abi bir baktı ama. Tamam, girelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündem yoğun, cepheler sıcak. Bu sefer Ukrayna'da bir takım yeni haberler geliyor. Cepheden görüntüler geliyor. Doğrudur. Son Ukrayna çalışmamızdan beri şartlar değişmeye başladı. Evet. Rus ordusunun ileriye doğru hareketini görmeye başladık. Bu görüntü 24. Tugay'dan alındı. Kendi YouTube hesaplarından paylaşıyorlar. Evet, onlar da böyle kendi birliklerin hesapları yapmaya başladılar. Oradan yayın yapıyorlar. Şu da oranın zaten logosu. Görüldüğü gibi bakın ağaçların arasında bir mevzi sistemi oluşturulmuş. Başörtüsü dediğimiz mevzi hazırlanan yerin üst tarafında da şeyler var. Burada bir Rus askerini sıkıştırmış Ukraynalıları görüyoruz. Temizlemeye çalışıyorlar. İçeride bir tane şey var, Rus var. Bakın içeri girmeye çalışıyor feneriyle. Bundan bahsetmiştim. Aydınlıktan karanlığa doğru girerken gözü kamaşacak, şey olacak ve mutlaka bir namlu altı fener, bir kafa lambası gibi bir şeye ihtiyaç duyacaktır. Bir açtı kapattı ama feneri. Neden açıp kapattı sizce? Şu an açık giriyor. Bak, tuttuğu yer karanlık. Evet. Şimdi diğer ucunu gördü. Olup olmadığını anladı. Oranın çıkış olup olmadığını anladı ki arada saklanmış bakın gölgenin içerisinde. Evet. Şimdi ona ateş etti. Onun da attığını gördük, namlu alevini gördük. Evet, hemen sıyrıldı. Çıktı. Şimdi bundan sonra yapacak şey belli. İki tarafından sıkıştırıp içeriye bir el bombası atmak veya adamı çıkmaya ikna etmek durumu olacaktır. Dediğim gibi bunlarla bol bol karşılaşmaya başlayacağız artık. Mevzi sistemleri içerisinde işte irtibat endekleriyle beraber desteklenmiş mevzi sistemleri ve içinin temizlenmesi olayları başlayacak. Devam edelim. Ne kadar yıkıcı olduğunu görün bakın atışların, top atışların özellikle. Doğal ortam tahrip olmuş. Evet, ağaçları şey yapacak. Orada bir Rus askeriyle karşılaştı. Olduğunu fark etti. Şu an çıktı ve bir el bombası attı. Şurada. Attı. Sıyrıldı. Şu an patlamayı bekliyor. Evet. Ve patladı. Patlamayı gördük. Orada bir sevimli köpek de gördük. Kısa. Burada da drone'dan bir destek alıyorlar. Rus-Ukrayna savaşı bunu getirdi. Bol bol küçüğünden büyüğüne, yani drone'dan İHA'ya kadar çeşitli cins ve ebatta bir sürü gözetleme vasıtası görmeye başlamıştık. Bunlar gitgide çeşitlenmeye başladı. Artık bir devletin bu tip uzun süren bir savaşı kendi haliyle götürmesine imkan yok. Mutlaka desteğe ihtiyaç duyacak iki taraf açısından da. Batı'dan zaten çok sayıda ülke bütün cephaneliklerine Ukrayna'ya destek olacak. Aynı zamanda Rus tarafına da. Rusların da ihtiyaç duyacağı ve şu anda hemen kendi fabrikalarından hızla çıkaramayacağı bazı ürünler var. Dronlar da bunlardan. Çeşitli farklı ülkelerin dronlarını bölgeden görüyoruz. Artık gözümüz aşina olmaya başladı. Yani görüntüdeki şeylerden, var olan şeylerden ne olduğunu, kimin olduğunu falan anlamaya başladık. Bunları kullanmak da önemli ama bir süre sonra bunların zafiyet yarattığını da görmeye başlayacağız. Aşırı güven yaratacak. Nasılsa üstümde İHA var, SİHA var, nasılsa üzerimde drone var gibi bunlar gitgide iki taraf içerisinde zayiata da neden olmaya başlayacak. Rehavet oluşturur mu? Oluşturur. Oluşturur. Özellikle üstündeki kendi drone'unun veya İHA'sının sesini duyan askerde o muharebe bıkkınlığından bahsetmiştim biraz önce. Bu tip şeylerde bir salıverme, mutlaka bir gevşeme olur yani. Devam edelim. Ona engel olamıyoruz ne yazık ki. Bakın aralarda hareket eden şeyleri rahatlıkla gördü. Önemli olan burada atışı yapacak, yani bu roketi hazırlayan personelle drone'u izleyen, kullanan, görüntüyü alan ve bunlara emir veren, yani ateş edilmesine emir veren arasındaki o üçgenin düzgün bir şekilde sağlanması. Buna irtibat diyoruz. Bu irtibat sağlandığında, yani koordinasyon sağlandığında başarılı şeyleri her seviyede görürüz. Önemli olan hep irtibattır. Devam edelim. Bir Ukrayna askeri bir enkazın içinde, moloz yanının hazırlığını yaptı. Yüksek ihtimalle biraz önce gördüğümüz askerlerin geçiş yerini bekliyor.
Aynı Gazze örneklerinde gördüğümüz gibi artık yerleşik hal aldığı için meskun mahallelerde veya açık arazilerde gitgide iki tarafta hazırlığını yapıyor. Bekliyor. Aldı eline. Hazırlandı. Şimdi gördükleri yere doğru sevk etti. Yüksek ihtimalle telsizden tim komutanı, artık bir takım komutanı, bölük komutanı neyse başlarındaki bunları buraya yönlendirdi ve hedefi tarif etti yüksek ihtimalle. Bunun için işte muhabere teçhizatına, yani telsize çoğunlukla ihtiyacımız var. Bir süre sonra bu dronların kullanılmasıyla beraber işte cep telefonu kullanılması gibi şeyler de gitgide zafiyetler yaratmaya başlayacak. Telsizci şu olabilir hocam, elinde bir şeyle... Yüksek ihtimalle görüşüyor ve o iki geçen Ruslu onları tespit edip yerinde imhaya çalışacaklar. Yani artık 3 boyutlu düşünmeye başladık. Yatayda olduğu gibi dikeyde de bir gözetleme imkanlarımız var bol miktarda. Atış yapıldıktan sonra bıraktı. Evet. Yerde Rus askeri zaten gözüktü. Etkisiz hale getirilmiş. Orayı tekrar görüyorum şurada. Evet. Bütün bunlar bu bir tuzakları, mayın EYP tehdidi, işte uzaktan izleme, gözetlenme tehdidi gibi şeyler, bunların hepsi gitgide olayı ağırlaştırmaya başlayacak, zorlaştırmaya başlayacak. Ve harbin uzama sebepleri genel olarak bunlar. Yukarıda olduğunu anladı. Yukarı binanın üst katına doğru ateş ediyor. Orada olduğunu düşünüyor. Burayı tekrar görelim. Yerde dediğimiz gibi etkisiz hale gelmiş bir Rus askeri var. Evet. Yıkıntıların içerisinde ikinci mühimmatı hazırladı. Dediğim gibi bakın ağaçlık ortamlar var, meskunlar var. Bunların hepsi işi zorlaştıran durumlar. Yine ağaçların arasında muhtemelen bir mevzi tespit etti ve oraya doğru ateş ediyor. Muhtemelen bir çiftlik, ahır gibi bir yapı olabilir. Bir asker çıktı, yukarıya atış yapıldı. Neden yukarıya atış yapılır hocam? Yüksek ihtimalle bu dışarıya kendini atan pencereden içeride bir ateşle karşılaştı. İçeride yüksek ihtimalle bir Rus var. Burada altyazı koymadıkları için çok anlaşılmıyor seslerinden de. Yüksek ihtimalle içeride bir direnişle karşılaştı ve kendini dışarı attı. İşte bu sırada emniyetçi var olabilecek yerlere ateş ediyor. Bakın yukarıda, o biraz önce attığı yerde orada. Önden içeriye girmeye çalışanların emniyetini almak için. Tekrar yaklaşacaklar. Burada olduğunu anladılar. Sağ tarafta bakın top atışlarını görmeye başladık. Bunlar kendi atışları değil. Bunlar Rusların atışları ve yüksek ihtimalle bu top atışlarından korunabilmek için korunaklı olan bu binaya doğru, sağlam kalan bu binaya doğru hareket ettiler. Ama içerisinde bir Rus çıktı. Evet. Ve şimdi onu hem temizlemeye çalışacaklar hem de arkalarında kalan o top atışlarından, havan atışlarından korunmaya çalışacaklar. Devam edelim. Devam. Yukarıda olabileceğini düşünüyor. Arkadan da geliyor bakın. Öndeki bir numarada yine içeriye doğru ateş etmeye devam ediyor. Bir yandan da arkasına düşmeye devam ediyor bakın. Yakınına düştü. Bu gitgide stres yapmaya başladı. Hem içeride adam var hem arkanda top atışı var. İşte muharebe stresi bu. İki atış arasında kalmak dediğimiz bu değil mi hocam? Ne yapacağını şaşırdı. Bakın içeriye işte roket attılar. Aynı zamanda temizlemeye çalışıyorlar. Arka taraflarına da düşüyor. Tekrar atış yapıldı. Evet, şu anda temizlediler. Yüksek ihtimalle içeridekileri imha ettiler. Etkisiz hale getirdiler ve çekilmeye çalışıyorlar. Çünkü yerleri biliniyor. Yüksek ihtimalle yine içerideki birlik veya asker üstüne top atışı istedi. Bunlar artık çekilmesi gerekiyor. Bölgeden çıkmaları gerekiyor. Burada gördüğümüz bakın yıkıntıların arasında başına bir sürü iş gelebiliyor. Bir de bunun üstüne EYP tehdidini, mayın tehdidini koyduğumuz zaman olay gitgide çetrefilli bir Az evvelki çatışmanın yaşandığı bölgeyi bir de havadan çekmişler. Drone'la gösterdiler. Hocam burada durmak istiyorum. Bu mavi yapılar nedir ve ne işe yarar? Başlangıçta söylediğim artık meskun mahal var, ormanlık alanlar ve açık alanlar var. Ama mevzilendiğimiz yerler var. Bu hem araçlar için, tanklar, ZPT'ler için hem de askerler için mevziler yapılıyor. Bu mevzilerin içerisinde de mevziden mevziye hareket edebilmek için irtibat hendeği dediğimiz içinde bir adamın ayakları rahatlıkla hareket edebileceği şekilde bakın şeyler var. Bunun yüksek ihtimalle yan tarafı açık olduğu için karşıdan bakıldığında görülmemesi, içeriden hareket edenlerin fark edilmemesi için buraya bir sistem yapılmış. Bunun yanında bu tip durumlarda dronlara ve roket atışlarına karşı da tesislerimizi korumak için bu tip balık ağı şeklinde şeyler kullanılıyor. Aynı zamanda çatıya da kullanılıyor. Ama burada gördüğümüz görüşü kapatmak için yapılmış, bir gözetlemeye karşı yapılmış bir tedbir. Bunun üst başörtüsü şeklinde olanı da görebiliriz.
havan atışları ve şeyleri durdurmak için, bazı havan atışlarını ve roketleri durdurmak için yine dronlara karşı, bu drone artık kamikaze dronlar özellikle sisteme çok girmeye başladı. Özellikle de Ukrayna harbine. Bunların vurmadan önce, imha olmadan önce durdurulması için ağlar var. Elinizde ne varsa. Evet. Marketten alabilen... Tungsten tellerden, marketten alabileceğiniz plastiklere kadar bir sürü opsiyon var. Ne kadarını durdurur, neyi durdurur o artık işte kabiliyetinize kalmış. İnşa aşamasında mevziler yapılırken bunlar düşünülür. Bu mesela tungsten olan bir yüksek ihtimalle rokete karşı durdurup aynı zamanda gözü içinde bir branda çekilmiş bakın. Arkasında da bir balık ağı ve üstünde jiletli tel olduğunu düşünüyorum. Görüntüler öyle görünüyor. Bakın uzayıp karşı taraftaki diğer mevziye kadar gidiyor. Şuraya kadar. Zikzaklı yapılmasının sebebi de bu. Yani düz bir hat şeklinde değil, kolay hedef olmaması için. Zikzaklar şeklinde yapılarak Birinci Dünya Savaşı'ndan beri izleyiciler için açıklayıcı olsun. Çanakkale Harbi'nde gördüğümüz, Gelibolu'da gördüğümüz mevzi sistemleri bugün de hala kullanılıyor. Aslında mantık aynı. Harp literatürü hani tabii ki değişiklik gösteriyor ama bazı şeyler de kalıyor galiba değil mi hocam? Sabit olanlar var, sürekli kullanılanlar var. Drone gibi yeni kullanılmaya başlananlar da var. Bütün bunları ne kadar harmanlayıp değişen şartlara ne kadar hızlı adapte olursa ordu o kadar başarılı oluyor. Hocam aslında Ukrayna'da artık harbin merkezlerden ziyade biraz daha kasaba kısımlarına, şehrin kırsala doğru kayıyor. Dış çeperlerine kaydığını gözlemliyoruz. Hem paylaşılan görüntülerde hem yapılan haberlerde. Bir de şöyle düşünmek lazım. Uzun sürdü. İki tarafta yoğun topçu ve roket atışlarıyla, füze atışlarıyla neredeyse yerleşim yeri bırakmadı. Artık kırsala doğru şey oldu, yani bina kalmadı, öyle söyleyelim. Evet. Zaten hani doğal ortamında artık çok ciddi o anlamda tahrip edildiğini... Doğaya zarar veriyoruz şu anda. Yangınlarla, kimyasal maddelerle. Mesela şurada bir zaten siyahlık var. Muhtemelen burada bir çatışma yaşanmış önce. Her yangın bir patlamayı gösteriyor ama her patlama aslında bir kimyasal maddenin de oraya saçıldığını gösteriyor. Bütün bunlar tabii doğaya ve hayvanlara zarar verecek şeyler. Doğal florayı mahvediyoruz şu anda savaşlarla. Burada da bir görüntüyü çeken aslında biraz rahat hareket ediyor hani açık bir şekilde. Burada bir nedir hocam? Yine bir korugan yapılmış. Bakın üst tarafta başörtüsü olarak toprak kullanılmış. İçeriye girişte işte bu drone tehdidi bunların yapılmasını gerektirmeye başladı. Eskiden olsa sadece başörtüsü yapıp yanlardan girişler açık oluyordu. Ama şu anda çaprazlama 45 derece açıyla gelecek bir kamikaze drone'a şu galiba veya bir rokete karşı, tank savar roketine karşı o açıyla beraber durdurması için buraya bakın bir şey yapılmış. İçeridekiler zarar görmesin diye. Hocam üstteki düşey atışlar için, alttaki de yatayda yapılan atışlar için. Değil mi? Bunun açı grupları işte üst açı grubu, alt açı grubu diye askeri literatürdeki karşılığı. Ama bakın hazırlanmış mevzi yüksek ihtimalle bunun bir mühimmat deposudur ya da önemli malzemelerini koydukları, silahlarını koydukları bir yerdir. Bakın hendeği kazılmış, irtibat hendeği diğer mevziye doğru gidiyor. Bu askere de bunu çektirmelerin rahat oldu. Bölgenin temiz olduğunu biliyor muhtemelen. Evet. Ve yüksek ihtimalle hazırlanan sistemi göstermek için bunu yapıyor. Yani yayınlanacağı için. Bir enformasyon faaliyeti amacı da taşıyordur tabii ki. Bilgileniyoruz şu anda Rus ordusunun nasıl mevzi yaptığını, neler yaptığını görmüş oluyoruz şu an. Mevzi sistemleriyle beraber diğer mevzileri, aralarındaki irtibat hendeklerini görüyoruz. Dediğin gibi bak açık alana doğru çıkma ihtiyacı görülmüş. Yüksek ihtimalle burayı bir mekanize birlik kullandığı için rampalar görüyoruz. Evet. Mevzilenirken zırhlı araçların ihtiyaç duyduğu çeşitli rampaları görüyoruz. Bütün bunlar burayı bir mekanize birliğin kullandığını gösterir. Ukraynalı da bunu çekerken temizlediğinden emin olmuş. Ruslardan devraldıklarını, teslim aldıklarını gösteriyor. Son kalanları da muhtemelen biraz önceki bina içerisinde imha ettiler. Hocam görüntülerimiz bu kadardı. Cepheden yeni görüntüler geldikçe izlemeye devam edeceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Devam etmemiz için de abone oluyoruz. Beğen butonlarına basıyoruz. Takipte kalıyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bakın aralarda hareket eden şeyleri rahatlıkla gördü. Önemli olan burada atışı yapacak, yani bu roketi hazırlayan personelle drone'u izleyen, kullanan, görüntüyü alan ve bunu